Merhaba değerli oğlaklar, yükselen burcu, ay burcu oğlak olan dostlar, 2023 yılı burç yorumlarına hoş geldiniz. Burcunuzu bu yıl neler bekliyor? Hep birlikte şöyle bir özet yapalım. Kısaca önemli tarihlere değinelim diyorum. Evet, bu yıl her zamanki gibi yine tutulmalarımız var. 2 güneş, 2 de ay tutulmamız olacak. Evet, ilk tutulmamız direkt sizi ilgilendiriyor. 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda bir güneş tutulmamız gerçekleşecek ve bu tutulmanın devamları 2024 yılında da gerçekleşecek. Bu aslında bir döngünün ilk tutulması diye düşünebiliriz. Evet, 4. evinizin girişinde bir tutulma. Tabii ki önemli olabilir. Özellikle Oğlak burcunun son derecelerinde, son günlerinde doğmuş bir oğlaksanız işte bu tutulmadan direkt etki alabilirsiniz. Bu tutulma ile birlikte bu yıl en çok taşınacak, en çok yer değiştirecek, aileyle ilgili konularda yeniliklere adım atacak burç olabilirsiniz. Tutulmalar nerede gerçekleşirse işte o alanlarda önemli gelişmeler yaşamımıza getirir. Aynı zamanda kadersel gelişmeler olacaktır bunlar. Bu tabii ki sadece aile, ev koşulları değil. Özellikle mesleki anlamda da kariyer ve statüyle ilgili de önemli konuları, yenilikleri, değişimleri hayatınıza getirebilir. Bu anlamda doğum haritanızın aldığı etkiler çok önemli. Biraz önce de dediğim gibi eğer Oğlak burcunun son 10 gününde doğmuş bir oğlaksanız bu yılki bu Koç ve Terazi aksındaki tutulmalardan etki alıyorsunuz. Şimdi bir diğer ikinci güneş tutulması ise yine bu alanda, yine oğlaklar için çok önemli. 21 Ekim'de Terazi burcunda kariyer evinizde bir diğer tutulma gerçekleşecek yılın sonlarına doğru. Mesleki konumda ciddi etkiler getirebilir, iş değişikliği getirebilir. Orada yeni düzenlemeler, mevcut gelişmeleri hayatınızda hızla taşıyabilir. Hem işiniz, hem aileniz, hem yaşamınızın tümünü ilgilendiren alanlarda kadersel bazı gelişmeleri hayatınıza taşıyabilir sevgili oğlaklar. Diğer tutulmalarımız ise 2 tane daha ay tutulmamız var. Bu tutulmalar ise geçtiğimiz 2 yıldır aslında gündemimizi meşgul eden tutulmalar. 2022 yılında da burada yoğun bir şekilde tutulmalar yaşadık ve bu sürecin son ayağı da bu yıl yaşanacak. Evet, buradaki 5. ev tutulması size çok olumlu geri dönüşümler sağlayabilir. Bu tutulmada 5 Mayıs'ta 14 derece Akrep burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Sosyal çevrenizi ilgilendiren alanda gerçekleşen bu tutulmada geçtiğimiz aslında 2 yılı hemen hemen ilgilendiren, orada gelişmiş konuları belki sosyal çevreniz sizi çok etkilememiş de olabilir. Arkadaşlarınız, toplum, statü, toplum içindeki görevler mesela özgür çalışmalar olabilir, ekip ve grup çalışmaları gibi alanda gerçekleşecek. Burada da bazı sorumluluklar, görevler üzerinize düşebilir. Diğer buradaki ve bu son tutulma aslında en güzel ve sizi en olumlu destekleyen tutulma olacak. 28 Ekim'de 5 derece Boğa burcunda bir ay tutulması var. Bu toprak elementinde olduğu için size çok olumlu yansıyacak sevgili oğlaklar. Yılın sonunda buradan da bir Jüpiter geçeceği için aşk, ilişkiler, çocuklar gibi alanlarınızda oldukça önemli fırsatlar getirecek. Aynı zamanda maddi koşullarda da bazı yenilikler getirebilir. Evet, diğer yandan en önemli transferden bir diğeri ise bizim şans ve fırsatlar gezegenimiz Jüpiter. Evet, Jüpiter Koç burcunda ve 20 Nisan'da yaşayacağımız güneş tutulması da yine aynı alanda gerçekleşecek. Evet, 17 Mayıs'a kadar Jüpiter 4. evinizden geçiyor. Burada evini, ailesini, yaşadığı yeri genişleten, büyüten, burada fırsatlarla karşılaşan burcu siz olacaksınız. 4. ev Jüpiter transitleri her zaman çok uğurlu gelir, çok şanslı gelir. Kişinin hem yaşam koşulları rahatlar, büyür. Genellikle yaşadığı yeri mesela evi, mekanı değiştirir. Daha geniş, daha ferah, daha büyük bir eve sahip olma fırsatı verebilir. Diğer yandan diğer aile içindeki bireylerin hayatlarında da olumlu gelişmeler getirebilir. İşte çocukları olabilir, ebeveynleri olabilir. Yine aileyi ilgilendiren köklü mesela miraslı bazı
çözülmesi gereken konular, durumlar varsa, bunlar genellikle ailenin sahip olduğu mal varlıkları, gayrimenkuller, kentsel dönüşümler gibi alanlar yine burada güçlü çalışacak. Bir mekan açabilir, iş yerini değiştirebilir gibi güzellikleri hayatınıza getiriyor. Evet, yılın diğer güzel şans getiren transiti sevgili Oğlaklar. Jüpiter'imiz 17 Mayıs'tan sonra artık Boğa burcuna geçecek. Toprak elementine geçen Jüpiter 5. evinize geçiyor. Tabii 5. eve geçince sizi yine yıl sonuna kadar, 2023'ün sonuna kadar çocukları, aşk hayatı, para, finansla ilgili konular, hayatta bir takım hobileri, sevdiği işler, yeteneklerimiz, mesela yetenekler de çok alakalı. Burada önemli büyümeler getirebilir. Aynı zamanda seyahat yolları açabilir. Uluslararası konularda önemli gelişmeler, statüyle ilgili kariyer, eğitim gibi konuları da önemli ölçüde destekleyecek Jüpiter'in 2023 yılının sonuna kadar olan transiti. Aynı zamanda bu aslında Jüpiter Boğa transit 2024 yılında da bu anlamda devam edecek. Tabii ki siz bir toprak elementi burç olduğunuz için maddi manevi anlamda da Jüpiter'in koruması altında olacağınızı da söylemeliyim. 17 Mayıs'a kadar mesela aile üyeleri de ciddi bir koruma altındadır. Diyelim bir anne, baba, kardeş, onların hayatlarında bazı zorluklar diyelim ki yaşandı veya yaşanacak, merak etmeyin. Jüpiter onlar için de çok olumlu çalışacak. Mesela sağlık sorunu olsa bile çok daha rahat, çok daha çabuk, çok daha kolay atlatılabilir. Bu anlamda, bu manada evet gerçekten güzel gelişmeler getirir. Evet, yılın aslına bakarsanız yılın demeyelim 2022 yılının da en önemli Mars transitini yaşadık. Çünkü retro bir Mars. Ağustos ayında İkizler Burcu'na geçen Mars hala İkizler Burcu'nda bir retro ve 20 Ocağı kadar da İkizler Burcu'ndaki retrosunu sürdürüyor. Biraz sağlıkta zorladı bu süreç. Günlük yaşamlarında çalıştığı insanlar, ekip arkadaşları, iş yerleri gibi alanlarda ve oldukça da aslında sağlık en başta olmak üzere gerçekten zorladı. Belki de evcil hayvanlarıyla da sınavlar yaşamış olabilir bazı oğlaklar. Şimdi bu transitte retro 13 Ocak'ta son buluyor ama gölgesiyle falan 20 Ocağı bulacak. 20 Ocak'tan sonra yine sağlık, yine günlük yaşam, iş koşulları gibi alanlarınız daha rahat, daha yolunda gitmeye başlayacak. Şimdi Mars buradan geçerken o alanlarda biraz enerji düşüklüğü de getirmiş olabilir. Siz hani insanın canı bir şey yapmak istemez, her şey ters gidebilir. Her gün ciddi spor yapan bir insansınız ama hep bir engelle karşılaşmış olabilirsiniz. Hani Mars burada çünkü sakatlıklar, sağlık sorunları gibi, işte kas sorunları gibi durumlar getirmiş olabilir. Aslına bakarsanız bronş yollarıyla da çok alakalı, solunum yolu enfeksiyonları da getirmiş olabilir. Evet, 25 Mart'tan itibaren artık Mars da burayı terk edecek. Bu anlamda da rahatlıyorsunuz. Yılın önemli bir transiti de bu sene Venüs Aslan Burcu'nda retro yapacak sevgili Oğlaklar. 24 Temmuz 2 Eylül arasında gelir gider, ortaklı işler, banka, finans gibi konular alanınızda bir Venüs retrosu yaşayacaksınız. Bu dönemde böyle önemli tarihlerde önemli adımlar atmamakta fayda var. Ancak tabii doğum haritanızın nasıl etki aldığını bilmediğimiz için belki de olumlu yansıyacaktır. Bu uyarıyı yapmak durumundayım. Son 2,5 yılın yine önemli bir transitinden bahsedeceğim. Sorumluluklar gezegenimiz Satürn. Artık Kova'dan ayrılıyor 8 Mart'ta ve Balık burcuna geçiyor. Şimdi 2,5 yıldır para hanenizden bir Satürn geçti. Evet, bazı oğlaklara bu yatırım yapma fırsatı vermiş olabilir. Birikim yapma fırsatı vermiş olabilir. Biraz daha gelir ve gider dengesini daha sağlıklı yönetme becerisi kazandırmış olabilir. Ama zaman zaman da darlıklar getirdi, hatta sağlık sorunları da getirmiş olabilir. Şimdi 8 Mart'tan itibaren Satürn burayı terk ediyor ve maddi koşullarınızda da kazançlarınızda da bir anlamda biraz daha rahat bir süreç sizin için getirecek. Oğlaklar zaten disiplinli, planlı, azimli insanlar. Çok belki birçoğumuz çok burada olumsuz etki almamış olabiliriz. Hatta yaramış olabilir ama bazılarımız için de gerçekten zorlayıcı oldu maddi bakımdan. Evet, bu arada Satürn buradan 3. evinize geçecek Balık burcunda ve 2026'nın
Şubat ayına kadar 3. evinizde ve oradaki sorumluluklarımızı gündeminize taşıyacak. İşte yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz, eğitim, öğrenimle ilgili konular, ticari konular, sosyal ve akademik konular gibi alanınızda biraz daha disiplinli, daha düzenli olmanız için orada sizi teşvik edecek. Son olarak da Plüto, ağır değişim ve dönüşüm gezegenimiz 24 Mart'ta artık sizin burcunuzdan ayrılıyor. Oğlak burcundaki seyahatini tamamlıyor. Kısa süreliğine de olsa 24 Mart 12 Haziran aralığında ve ondan sonra tekrar burcunuza gelebilecek 2023'ün sonuna kadar ve daha sonra 2024'te kalıcı olarak artık Kova burcuna geçecek. Bu anlamda sizin gelir, gider dengeniz, kazançlarınız orada ciddi bir dönüşüm sağlayacağını söyleyebilirim. Çok uzun, ağır bir transit bu. Söyleme sebebim bilgilendirme sadece. Hemen böyle ciddi, görünür etkiler veren bir transit olmayacak sevgili oğlaklar. 25 Mart 20 Nisan arası da ilişkileriniz çok gündeminizde olacak. Buradan hatırlatmak istiyorum. Bu dönem içerisinde ilişkilerde ciddi bir hızlanma, bir güncelleme olabilir. Evlilikler, ortaklıklar gibi alanınızda ciddi bir mücadele vereceksiniz 25 Mart 20 Mayıs tarihleri arasında. Aynı zamanda şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu yıl 4 tane Merkür retrosu yaşayacağız ve bu retrolar sizin için önemli. Hatta sizi destekleyen retrolar olacak. Şimdiden söylüyorum. Hatta sizin için en verimli Merkür retrosu ise sizin için en verimli Merkür retrosu 22 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında yaşanacak. Aşk mı bekliyorsun? Eski ilişkine mi kavuşmak istiyorsun? Çocuklarının hayatını mı düzenlemek istiyorsun? Veya finansal konularda bir yenilik mi yapmak istiyorsun? Zaten kendiliğinden o dönemde hayatınızda olacak. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yıla kısa bir bakış attık. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve her gün YouTube'da her akşam sizlerle birlikte oluyorum. Günü değerlendiriyoruz, burçları değerlendiriyoruz. Sizi de aramızda görmek isteriz efendim. Mutlu seneler, hoşça kalın.